Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen dudak poğaçası tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı kadar toz şeker ekliyorum. Eğer biraz daha tatlı olsun isterseniz 2 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. 1 bardak ılık su, 1 bardak ılık süt ekledim. İyice karıştırıyorum. Sütün ve suyun ılık olmasına dikkat edin. Soğuk olursa aktifleştirmeyecek, sıcak olursa da mayayı yakacaktır. 1 adet yumurta akı ekledim. Yarım bardak kadar sıvı yağ ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Un üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledikten sonra spatula yardımıyla yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşmaya başladıktan sonra içerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Aynı zamanda ne kadar yumuşak bir hamur tutarsanız o kadar yumuşacık poğaçalar elde edersiniz. Hamur yoğunlaşmaya başladı. İçerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. En az bir 3-4 dakika kadar özlü bir hal alıncaya kadar yoğuruyorum. Hamurun yumuşak olmasına dikkat edin. Hamuru 3-4 dakika kadar yoğurdum. 2 yemek kaşığı kadar oda ısısında yumuşamış olan tereyağını da ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Yağ ekledikten sonra da yaklaşık 1-2 dakika kadar yoğurdum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Üzerini kapatıyorum. 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını aldım. Şöyle bir toparladıktan sonra hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıp bezelerimi hazırlıyorum. Ben bu tariften 16 adet poğaça elde ettim. Dilerseniz daha küçük, daha büyük yapabilirsiniz. Hiç un kullanmadan bezeleri hazırlıyorum. Yağlı bir hamur olduğu için sizi zorlamayacaktır. Bezeleri hazırladıktan sonra bir 10 dakika kadar dinlendirebilirsiniz. Ben hiç dinlendirme yapmadan şekil verme aşamasına geçiyorum.
İçli olarak yapabilirsiniz. Ben sade olarak hazırladım. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Poğaçalarımı hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. 15 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Üzerlerine yumurta sarısı ve süt karışımı sürüyorum. Bir tane yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı kadar süt ekleyip karıştırdım. Daha sürülebilir bir kıvam alması için. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişiriyorum. Fırını mutlaka bir 5 dakika kadar öncesinden ısıtırsanız çok daha güzel bir şekilde kabarıyor. Poğaçalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardılar. Biraz acelem olduğu için çok hızlı çekmek zorunda kaldım. Sizler poğaçanın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.